Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kolay kombinlenebilen ve kapsül dolap dostu gömlek hırkanın yapımını anlatıyorum. Kahveleriniz, tığınız ve ipleriniz hazırsa anlatıma geçebiliriz. Şimdi modelimiz toplamda 3 parçadan oluşuyor. Bir arka, 2 tane de ön parçadan oluşuyor. Ben arka parçayı ve ön parçalardan bir tanesini yaptım. Diğer ön parçayı hem ölçüleri vererek hem de deseni anlatarak birlikte yapacağız. Daha sonrasında da küçük bir kol çıkacağız ama kolları ayrı örmeyeceğiz. Birleştirme işlemini yaptıktan sonra öreceğiz. Kullandığım ip şu şekilde %100 pamuk bir ip. Bu kullandığım mesela Hobby Club diye bir markanın. Bu ipin muadili olarak benzer dokuda Eco Cotton var. Diva'nın Natural Cotton serisi var. Çok sık bulabilirsiniz. Şu an artık son zamanlarda birçok markada şu %100 pamuk ipleri çıkarmaya başladı zaten. Bu ipleri çok kolaylıkla bulabilirsiniz her yerde. Şimdi modelin anlatımına geçeceğim. Modeli başlarken şu şekilde böyle halkalar yapıp başlayacağız. Halkaların üzerlerine de modelin kurulumunu yapacağız. Ben biraz böyle oversize bir gömlek olsun istedim. Yani bu gömleği biraz oversize yapmak istedim. 3-4 farklı renk kullandım bu gömlekte. Ana renk olarak şu bej rengini kullandım. Ön ve arkaların omuz kısımlarına denk gelecek yerlerinde şu maviyi kullandım. Gömleğin işte kol ve ön manşet kısımlarında da şu iki rengi birlikte kullanmayı düşünüyorum. Arka kısmı yaparken toplamda 36 tane halka ile başladım. Şimdi halka ile başlamak nasıl? Bunu bir ilk başta göstermek istiyorum. Bu halka ile başlamanın detaylı anlatımı kanalımda var zaten ama şimdi bu halkayı nasıl yapıyoruz? Halkaları 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipi doladım. Birinci zincirin içerisine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve burada bir halka oluşmuş oluyor. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doluyorum. Buradaki halkanın içerisinden ipimi geçiriyorum. Herhangi bir zincire batmadan halkanın içerisinden ipimi geçiriyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 tane halka oldu. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doladım. Halkanın içerisine batıyorum. 1, 2, 3 kere de çekiyorum. Yani üçlü trabzan 3 tane halka oldu. Bu şekilde halkalardan arka tarafına oluşturmak 36 tane halka yaptım. Bu da benim ipimle ördüğüm tığ numarası 4 numara. Bu tığ numarasıyla bu iple ve benim elimin sıkılığıyla 60 santime denk geldi eni. Yani 36 tane halka 60 santime denk geldi. Siz farklı bir ip kullanabilirsiniz. Eliniz daha sıkı ya da daha gevşek olabilir. Farklı bir tığ numarasıyla örerseniz bu ölçü değişebilir. Yani 60 santime ulaşmak için 36 tane değil daha fazla ya da daha az halka yapmaya ihtiyacınız olabilir. Ben bu ip için olan ölçüyü söylüyorum. Özellikle santim cinsinden de söylüyorum ki hani bu gibi bilgiler diğer etkenler yanıltıcı olmasın. 60 santime denk geliyor. Şimdi bu halkalardan arka taraf için ben toplamda 36 tane yaptım. Şu ön tarafın bir tanesi için, yani şu ön taraf için 15 tane halka yaptım. Bu da 25 santime tekabül etti. Bir tane daha 15 tane halka yapıp bir tane daha ön yapacağım. Şöyle ön ve arkayı üst üste koyacağız. Yan tarafına da bir kanat daha şu an örmüş olacağız. Bu şekilde ön ve 2 tane önü yaptıktan sonra da birleştirme işlemini yapacağız en son. Şimdi ön taraf için 15 tane halkayı yapıyorum. 15 tane halka da 25 santime denk geldi. Arka tarafın tamamı 60 santimdi. 2 tane de 25 santimden oluşan ön taraf yapıyoruz. Aradaki 10 santimlik kısım için de gömleğin ön manşet kısmını yapacağız. 3 tane. Şimdi burayı 15'e tamamlıyorum. 15 tane şu halkalardan yapacağım. Şimdi 15 tane halka oluşturdum. Şimdi bu oluşan halkalarımızın iki tarafı olmuş oluyor. Bir zincirli taraf, bir de trabzanlı taraf. Biz zincirli tarafın üzerinden çalışacağız. Trabzanlı taraf her zaman işimizin alt kısmında kalacak. Yani bu gömleğin etek kısmı şu trabzanlı kısımdan oluşuyor olacak. O yüzden şu kısımdan değil de şu arka kısımdan çalışacağız. 4 tane zincir çekelim. Şöyle ters çeviriyoruz. Arka kısmından çalışabilmek için. Yani şuradaki zincirlerin üzerinden çalışabilmek için. Tığıma ipi doluyorum.
boşluğa yani halkanın içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığıma ipi doladım. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şu şekilde bir V oluyor. Bu ilk başta çektiğim 4 tane zincir benim kenar zincirim olmuş oluyor. Bu kenar zincirini şu sıranın sonunda da bir tane yapacağız. Bu kenar zinciri şu şekilde böyle yan tarafların düzgün durmasını sağlayan zincir olmuş olacak. Arada hiç zincir çekmiyorum. Tekrar şu boşluğun içerisine geldim. Halkanın içerisine bir tane üçlü trabzan, bir zincir, tekrar bir tane üçlü trabzan aynı halkanın içerisine. Şöyle V'ler oluşmuş oluyor. V'lerin arasında hiç zincir çekmiyorum. Sadece V'leri yaparken bir tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doladım. Bir sonraki boşluğun içerisine bir tane üçlü trabzan, bir zincir, bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma ipi doladım. Sonraki halkaya geçiyorum. Bu şekilde böyle halkalar oluşturmuş oluyor. V'ler oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde V'ler oluşturmuş oluyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar aynı şekilde V'ler oluşturarak son halka dahil bütün halkaların içerisine V'ler yapalım. Şimdi son halkaya geldim. Son bir tane halkam kaldı. Bu halkanın içerisine de bir tane üçlü trabzan, bir zincir, bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi başlangıçta çektiğim kenar zincirim vardı. 4 tane zincir. Bu kenar zincirinde en sonda halkaya başlamadan hemen önce bir tane delik oluşuyor bakın. Buraya bir tane halkanın içine değil halkanın kenarına bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tam şurada. 4 tane zincir çekiyorum. Dönüş zincirlerim 4 zincir hep. Ters çevirdim. Tığıma ipi doladım. Şimdi artık halkaların içerisinde değil, şuradaki V'lerin içerisinde birer tane daha V yapıyorum. Tığıma ipi doladım. Hep şu V'lerin içinden çalışacağız. Hiç şu aradaki şuralardan çalışmayacağız. Hep şu V'lerin arasından çalışacağız. V'lerin içindeki boşluğa çalışacağız. Tığıma ipi doladım. V'nin içerisine bir tane üçlü trabzan, bir zincir, bir tane üçlü trabzan. Tığıma ipi doladım. Arada hiç zincir çekmiyorum. Diğer V'nin içine geçiyorum. Bir tane üçlü trabzan, bir zincir, bir tane üçlü trabzan. Oldukça basit olan bir çalışma. Bu şekilde sadece trabzan ve zincirden oluşan dümdüz bir model. Ama bu V'leri hepsinin birleşimi, yani model birazcık büyüyünce çok tatlı havalı duruyor gerçekten. Bütün V'lerin içerisine birer tane daha V yapıyorum. Bu örgüdeki yani dümdüz görünmesi, düzgün görünmesini bozacak tek şey bu aradaki zincir sayısını şaşırmak olur. Şu V'lerin arasında bir tane zincir, 2 V arasında hiç zincir çekmiyoruz. Yani burasını şaşırmazsanız ve baştaki ve sondaki şu kenar zincirlerini her sıranın başında ve sonunda yaparsanız herhangi bir şekilde örgünün bozuk olma ihtimali olmaz. Bu örgünün püf noktası bu diyebilirim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi tekrar son V'nin içerisine geldim. Bir tane üçlü trabzan, bir zincir, bir tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi burada bu kenar zinciri kesinlikle atlamamanız gerekiyor. Tığıma ipi doladım. Bu kenar zincirin İsterseniz sonuncu zincire, bu 4 tane zincir çekmiştik ya burada. İsterseniz sonuncu zincire batabilirsiniz. İsterseniz direkt bu kenardaki şu boşluğun içerisinden batabilirsiniz. Bu herhangi bir şekilde örgüyü farklılaştıran bir durum değil. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapabilirsiniz. Ben böyle direkt içerisinden geçmeyi tercih ediyorum. Daha kolay geliyor. 4 tane zincir çekiyorum. İşimi ters çeviriyorum. Bundan sonraki bütün sıralar bu sıranın tekrarı olacak. Başta 4 tane zincir çekiyorum. V'lerin içinde V'ler yapıyorum. Ve istediğim uzunluğa gelene kadar örüyorum. Benim istediğim uzunluk, yani bana göre uygun olan uzunluk 45 santim. Şimdi bunu ben şu önü ve arkayı da 45 santim olarak ördüm. Siz burada istediğiniz uzunluğu farklılaştırabilirsiniz. Yani üstünüze ölçüp bakabilirsiniz. Veya sevdiğiniz, beğendiğiniz gömleğiniz ya da işte tişörtünüz, bluzunuzdan da kalıp olarak alabilirsiniz. Boyunun uzunluğunun ne kadar olacağını belirlemek için. İstediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz.
Şuradaki mavi olan renk geçişini de, yani renk farklılaştırmasına, yani ipi keserek yaptım zaten burada. Yeniden hiçbir farklılık yok. Yine aynı sıraya devam ediyorum. Maviyi de son 7 sırayı maviden oluşturdum ben. Burada da siz özgürsünüz. İsterseniz daha fazla, daha az farklı bir renk yapabilirsiniz. Son 7 sıra toplamda 12 santimlik kısmı ben maviden oluşturdum. Burası da dediğim gibi yine size kalmış. Şimdi şu parçayı da aynı bu parça gibi örüp devam edeceğim. Arka ve 2 tane ön parça bu şekilde oluşmuş olacak. Sonrasında birleştirme, ön manşetler ve kol kısmını öreceğiz. Ve tamamlanmış olacak. Şimdi bu diğer parçayı da, yani 3. parçayı da örüp tamamlıyorum. Şimdi gömleğin ön taraftaki 2 parçası da tamamlandı. Ben bir tane parçasının şu üstteki 7 sırasını bu şekilde mavi yaptım. Diğer tarafı da şöyle 4 sırayı yeşil, 3 sırayı mavi olacak şekilde yaptım. Siz farklı, iki tarafı da aynı da yapabilirsiniz. Benim gibi farklı farklı renklerde de yapabilirsiniz. Ama bu renkli bir gömlek olacağı için bu şekilde böyle aralara renk katmak istedim. Şu kol boşluğunu 20 santim kadar bırakacağım ben. 20 santim yukarıdan, şu omuz kısmından ölçüp 20 santim olan yere bir tane işaretleyici taktım. Bu alt tarafı birleştireceğim. Nereden birleştireceğimi görmek için taktım. Şimdi ben bu kısmı, şu kenar kısmı, şurayı birleştirirken farklı bir renkle birleştireceğim. Bu iki kısmı dikişle değil, tekli trabzanla birleştireceğim. Nasıl yapacağımı göstereyim. Şöyle iki tarafı şu işaretleyici koyduğum yere kadar aynı şekilde ilerleteceğim. Şu en alt kısımdan başlıyorum. Yani şu belimize gelen kısımdan başlıyorum. Tığma ipi bir kez doladım. Boşluğa bir tane tekli trabzanla başlıyorum. Aynı boşluğa, şu ipi arkadan yürüteyim. Aynı boşluğa bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Şimdi sıradaki boşluğa geçiyorum. Bak iki tarafı birlikte örüyorum. Bakın iki tarafı birleştirmiş oluyorum. Sıradaki boşluğa bir tane tekli trabzan. Aynı boşluğa bir tane daha tekli trabzan. Şu bizim kenarda kalan deliklerimiz var ya, bunların içerisine çalışıyorum. Her deliğin içerisine ikişer tane tekli trabzan yapacağım. Tığma ipi doladım. Bu tekli trabzanları yaparken böyle elinizi gevşek tutabilirsiniz. Her boşluğun içerisine ikişer tane tekli trabzan yapıyorum. Ve böylece şöyle iki taraf birbirine birleşmiş oluyor. Bakın şu şekilde duruyor. Şu işaretleyici koyduğum yere kadar aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi işaretleyici koyduğum yere kadar bu şekilde ördüm. Bir kaydırıp sabitleyeceğim bir nokta yaratıyorum. Bakın kenar kısmını şu şekilde birleştirmiş olduk. Bu kısmı da şimdi kol kısmını çıkartacağız. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeyim. Şimdi şu üst kısmını normal dikiyorum. Şu iki tane mavi kısmı, yani omuz kısmına denk gelen kısmı normal bir şekilde mavi iple dümdüz dikiyorum. Şimdi dikiş kısımlarını tamamladım. Omuz dikişini ve yan taraftaki dikişi tamamladım. Şimdi ilk olarak kol kısmını nasıl çıkartıyoruz onu göstereceğim. Tığımıza ipi dolayıp bir zincirle sabitliyoruz. Şimdi kola şu tam koltuk altına denk gelen yerden başlayacağız. Tığıma ipi doladım. Tam orta kısmına batıp bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi burada şu sıra boyunca, aşağıdaki sıralar boyunca V'lerin içinde V yaparak ilerlemiştik. Şimdi kolu da V olarak çıkacağız ama kolun ilk sırasında, kurulum sırasında V'leri şu boşlukların içerisine yapacağız. Sonraki sırada V'lerin üzerine V olarak yapacağız. Yani burayı aslında kolun başlangıç sırası gibi düşünebiliriz. Örgünün başlangıç sırası gibi düşünebiliriz. Tığıma ipi doladım. İlk boşluğum şurası. İlk boşluğa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir. Aynı boşluğa bir tane üçlü trabzan. Bu ilk başta yaptığımız, şu kolun altına bir tane üçlü trabzan yaptık ya. Bu ilk başta yaptığımız üçlü trabzan örgüyü, kolun altını düz tutmaya sağlayacak olan üçlü trabzan. Yani aslında şu örgünün kenar kısımlarında yaptığımız kenar trabzanı gibi düşünebilirsiniz. Burayı hiç değiştirmeyeceğiz. Başlangıç trabzanı olmuş olacak o. Arada hiç zincir çekmiyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane üçlü trabzan, bir zincir, aynı boşluğa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum.
Bir tane üçlü trabzan, bir zincir, bir tane üçlü trabzan yaptım. Sıradaki boşluğa aynı şekilde çalışıyorum. Şimdi kolun şu kısmına, yani şu omuz kısmına gelene kadar aynı şekilde bütün boşlukların içerisine çalışıyoruz. Şimdi omuz kısmına kadar geldim. Bakın şu şekilde görünecek yaptığımız çalışma. Şimdi omuz kısmına kadar geldim. Omuz kısmında yine bu başlangıç kısmında yaptığımız bir tane üçlü trabzan vardı ya, tam şu kol altı kısmına denk gelen yere. Omuz kısmını da bir tane üçlü trabzan yapacağım. Bu da yine kenar trabzanı sayılmış olacak. Hiç değişmeyecek. Tam omuzun ortasına gelen yere bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şu şekilde duracak. Sonra bu tek kalıyor zaten. Sonra diğer boşluklara tekrar bir tane üçlü trabzan, bir zincir, bir tane üçlü trabzan olarak çalışmaya devam ediyorum. Kolun püf noktası, yani kolun ilk sırasının özellikle püf noktası tamamen bu başlangıçtaki, yani şu kol altındaki ve omuzdaki tekli bir tane üçlü trabzan yapmamız bu kol kısmının püf noktası, kolun düz durmasını sağlayan işlem olmuş oluyor. Tüm boşlukların içerisinde bir tane üçlü trabzan, bir zincir, bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Aralarda hiç zincir yok. Başlangıç kısmına gelene kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar aynı şekilde, yani şu başlangıç noktasına kadar aynı şekilde geldim. Şimdi şu başlangıçta yaptığımız bir tane üçlü trabzandan önce bir tane boşluk kalıyor. Bu boşluğa mutlaka aynı işlemi yapıyoruz. Bu boşluğu eğer atlarsanız burada bir delik oluşur ve örgümüz güzel görünmez. Bakın bu şekilde bütün boşlukları doldurmamız gerekiyor. Şimdi ilk trabzanın tepesine sık iğne ile ipi kaydırma yöntemiyle bağlanıyoruz. Şimdi kolun nasıl göründüğünü şöyle bir göstereceğim. Bakın kol kısmı böyle görünüyor. Bundan sonraki bütün sıralar aynı şekilde devam edecek. İlk sırada ne yaptıysak diğer sıralarda da aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz ve istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Şimdi bu modelin şu kısmı, omuz kısmı biraz düşük omuz olduğu için burada kol uzunluğunu siz kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben kolu çok uzun yapmayı düşünmüyorum. Böyle dirsek kol gibi olsun, benim için yeterli. Şimdi ikinci sıraya, kolun ikinci sırasına geçerken nasıl yapacağız? Şu başlangıç trabzanı ve omuz trabzanlarını nasıl yapacağız? Onu bir göstereyim. Sonrasında bütün sıralar aynı olacak zaten. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Başlarken tığıma ipi doladım. Bu 4 tane zincir benim alttaki şu kol altında az önce yaptığım bir tane üçlü trabzanın karşılığı aslında. Tığıma ipi doladım. Şimdi artık hep şu V'lerin içerisine çalışacağım. Yani aynı bütün çalışmada yaptığım gibi V'lerin içerisine sadece çalışacağım. Aralarda hiç zincir yok. Bu şekilde çalışacağım bakın. Sıra tamamlandığında da buradaki şu ilk başta yaptığım 4 tane zincirin şu dördüncüsüne bağlanıp ikinci sırayı tamamlamış olacağız. Şimdi omuz kısmına geldiğimizde de yine omuz kısmında da burada bir tane tekli trabzan var. Yani buraya isterseniz bir işaretleyici koyabilirsiniz. Şunlarla karışmasını istemiyorsanız. Bu tekli trabzanın bir tane üçlü trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan çalışarak çalışmaya devam edeceğiz. Eğer burada bir arttırma işlemi yaparsanız, yani burayı V gibi görüp bunun içine bir V yaparsanız burada artar ve kol düz ilerlemez, büyüyerek ilerler. O yüzden yani şuraya bir tane işaretleyici takabilirsiniz. Eğer hani gözümden kaçar derseniz bu da bir yöntem. Şimdi o kısma gelene kadar örelim. O kısımda ayrıca göstereyim. Şimdi omuz kısmına kadar geldim. Şu omuzdaki bir tane üçlü trabzana geldim. Tığıma ipi doluyorum. Bu bir tane üçlü trabzanın içerisine, tepesine bir tane üçlü trabzan yapıyorum ve yola devam ediyorum. Kol kısmı bu şekilde. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz dediğim gibi. Hani bu aşamada üstünüze deneye deneye de örebilirsiniz. Uzatıp kısaltabilirsiniz. Şimdi 7 sıra kol ördüm ve kol şu an şöyle görünüyor. Kolun uzunluğu da 12 santim kadar.
Kolu yaparken iki sırayı krem rengi, diğer sıraları 5 sırayı da yeşil tercih ettim. Burada siz farklı da tercih edebilirsiniz. Şimdi ön kısmı yaparken ben şöyle ön kısma şöyle bir işaretleyici koydum. Ben bu işaretleyiciyi kaçıncı santimden itibaren koydum? Yani bunu üzerinize giyip ürünü üzerinize giydikten sonra ön taraf nereden itibaren yaka kısmı yani iliklenecek düğmeli kısmı başlasın. Buna üzerinizdeyken karar verebilirsiniz. Ben alttan itibaren yani aşağıdan itibaren 30 santim kadar bir uzunluktan sonra buradan ön kısmın başlayabileceğine karar verdim. Üzerimde duruşuna göre. Şimdi ön tarafı yapacağız. Ön tarafı yaptıktan sonra da yaka kısmını yapacağız. Gömlek yaka olarak. Şimdi ön tarafı nasıl yapacağız? Bunu göstereyim. Ben pembe ile yapacağım ön tarafı. Siz burada farklı bir renkte tercih edebilirsiniz yine dediğim gibi. Tığma ipi doladım. Bir kez işaretleyici koyduğum yerin boşluğuna bir tane tekli trabzan yapıyorum. Tığma ipi doladım. Boşluğun içine bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Sıradaki boşluğun içine bir tane tekli trabzan, bir tane daha tekli trabzan. Her boşluğun içerisine ikişer tane tekli trabzan yaparak ön tarafın ilk sırasını oluşturuyorum. Burada kıvrılmaması önemli, yani marullanmaması önemli. O yüzden 3 tane değil 2 tane yeterli oluyor. 3 tane yaptığınız zaman burası marullanabiliyor. O da düzgün bir görünüm olmasından uzaklaştırıyor ürünü. Böyle bütün şu şekilde duruyor bakın. Bütün boşlukların, kenardaki boşlukların içerisine ikişer tane tekli trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Yani şu etek kısmına kadar geliyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar dediğim şekilde geldik. Sıranın sonuna geldiğimizde şu en altta başlangıç halkaları var ya, bu başlangıç halkalarının içerisinde de bir tane tekli trabzan yaparak bitiriyoruz sırayı. Bir boşluk oluşmaması ve şu kısmında böyle düz gelmesi için. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. Tığma ipi doladım. Bütün tekli trabzanların üzerlerine birer tane daha tekli trabzan yapacağım. Sıranın sonuna geldik. Sıranın sonuna geldiğimizde her iki tane tekli trabzanın ara boşluğuna batıyorduk ya. Burada bir eksilme olmaması için birinci tekli trabzanın da tepesine batıyoruz. Bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Burada sayıların eşit olarak ilerlemesi ve şu kenar kısmının düz olması için bu işlemi yapıyoruz. Şimdi iki tane zincirle bir üst sıraya çıkalım. Şimdi bu sırada artık düğme yapacağım için, yani düğmeli bir ürün yapacağım için ilik açmaya başlayacağım. Ben şöyle düğmeler tercih ettim. Şu kol kısmındaki yeşille uyumlu olsun istedim. Bir de burada da biraz kontrast yaratsın istedim. Şimdi buraya sanıyorum şöyle 4 tane düğme yeterli olacaktır benim ürünüm için. Şimdi burada önemli olan şey şu. Düğmelerin mesafesinin eşit olabilmesi. Burada belli aralıklarla, böyle eşit aralıklarla yapabilmek için işaretleyiciler takıp, yani düğmelerinizi yerleştireceğiniz yerlere işaretleyiciler takıp bu şekilde ilerlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Şimdi şöyle düğmelerimi yerleştireceğim yeri, yani ilik açacağım yeri, aslında düğmeler diğer tarafta dikili olacak ama ilik açacağım yerleri belirledim. 3 tane zincir çektim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığma ipi doladım. İlk işaretleyicinin olduğu yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Alt tarafta 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde bir kafes oluşturmuş oldum. Bu kafes benim düğme iliğim. Dediğim gibi sizin düğmeniz daha küçük olabilir. Daha küçükse eğer daha az bir delik oluşturabilirsiniz burada. Diğer düğme yapacağım yere gelene kadar ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Diğer işaretleyici taktığım yere geldim. 2 tane zincir çekiyorum. Tığma ipi doladım. Aşağıdan 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirin içine, zaten ben işaretleyici takmıştım, belliydi neresi olduğu. İkili trabzanı yapıyorum.
şöyle delikler oluşmuş oluyor. İlk açma kısmını bu şekilde tamamladık. Şimdi bir sonraki sıra, yani ön tarafın 4. sırasını yapıyoruz. Bu sırada yine tekli trabzanlar çalışacağız. Her bir zincirin içine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Şimdi burada şu kafesli yere geldik. Kafesli yerin içine de 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Zaten 2 zincir çekmiştik. Sıradan yine bütün zincirlerin üzerlerine tekli trabzan yaparak yoluma devam ediyorum. Şimdi bu sırada tamamlandı. Ön sıranın sonuncu sırasına gelelim. Tığma ipi doladım. Yine bütün trabzanların içine birer tane tekli trabzan yaparak bu sırayı da yürütüyorum. Bu şekilde görünecek, bakın. Şöyle. Şimdi bu taraf bitti. Şöyle görünüyor. Karşılık gelen diğer tarafına da yine kaç santimlik ördüysek karşı tarafta da aynı santim kadar öreceğiz. Şimdi bu sırayı örerken 1-2 tane tekli trabzan yaptık. 1 tane ikili trabzan yaptık. 2 tane daha tekli trabzan yaptık. Yani aslında bütün sırayı tekli trabzan yapmak istersek 2, 4, 6 sıra, toplamda 6 sıra tekli trabzan yapmış olacağız karşı tarafa. Önemli olan şey kenar kısmının düzgün olması için başlangıçta 2 tane zinciri çektikten sonra hiçbir boşluk bırakmadan hemen dibindeki zincirin tepesine tekli trabzan yapmak. Şimdi ön tarafta tamamlandı. Şu şekilde. Bu da onun üzerine gelecek diğer tarafı. Şimdi ön taraf tamamlandı ve sadece şu an artık yaka kısmı kaldı. En sonda şu düğmelerini dikeceğim. Şu deliklerin karşılığına gelen yerlere. Şimdi yakada şöyle bu üst üste koyduğumuzda bu iki tarafı, ön tarafı, burada şöyle bir kare açıklık oluşmuş oluyor. Şöyle dikdörtgen gibi biraz böyle bir açıklık oluşmuş oluyor. Şimdi biz şuradan başlayacağız. Boyunu dolaşıp şuraya kadar gelip öreceğiz. Şimdi yakayı gömlek yaka halinde yapmak için tığımıza ipi doladık. Ben yine burayı pembeyle devam ettiriyorum. Şu sağ tarafından başlıyorum. Hemen şu bitişin dibinden, yani şuradan başlıyorum. 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Bundan sonraki bütün deliklerin içerisine de, şuradaki boşlukların içerisine de 2 tane tekli trabzan devam ediyorum. Şuraya gelene kadar. Böyle görünecek başlangıç sırası. Şimdi böyle boyunun, yakanın şu dönüş kısmına geldim. Şu dönüş kısmında bir tane şu köşeye, yani dikiş kısmına daha doğrusu bir tane tekli trabzan yapıyorum. Sonra geri kalan, şimdi ense kısmına geldiğimde artık her bir deliğin içine 2'şer tane değil. Çünkü burası şuradakiler kenar zincirleri vardı. Burada artık kenar zincirleri yok. Burada her bir trabzanın her bir zincirin üzerine birer tane tekli trabzan yapacağız ense kısmı için. Şöyle görünecek ense kısmı. Şimdi ilk turu tamamladık. İlk turda başlangıç noktasından gelip şu ense kısmını da örüp buraya kadar geldik. Şimdi buradan sonra yakanın uzunluğunu ne kadar istiyorsak o kadar sadece tekli trabzanlar dönerek aynı işlemi istediğimiz tur kadar devam ettireceğiz. Şimdi zaten bu işlem arttıkça yaka kısmı oluşmaya başlayacak zaten. Yani burası böyle yükseldikçe hem yaka içeri doğru dönmüş olacak şu ense kısmında, burada da dışarı doğru dönmüş olacak. Şimdi 4-5 sıra aynı şekilde örelim. 2 tane zincirle yükselip en sona kadar aynı şekilde örelim. Kaç sıra ördükten sonra model kendini göstermeye başlayacak. Şimdi ben yaka kısmını da tamamladım. Yaka kısmında şöyle devam ettirdim dümdüz örerek. Yaka kısmını da toplamda 10 sıra ördüm. 10 sıra toplamda 9 santime denk geldi diyebilirim. Tamamlanmış oldu. Toplamda şu krem rengi olan, şu bej rengi olan ipten 2,5 yumak kadar kullandım. Diğer iplerden çok azar kullandım. Yani toplamda 300 gram, 350 gram kadar ip kullanmışımdır bu bütün projeyi yaparken. Bu ölçülerde ve şu tarz ipte toplamda yaklaşık 300-350 gram, 350 gitmemiştir bile ama 300 gram kadar ip kullandım diyebilirim.
Bu modeli istediğiniz bedene kolaylıkla uyarlayabilir. Hem kız hem erkek çocuklarına uygun şekilde üretebilirsiniz. Modelin bitmiş hali ve üzerimde duruşu bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Yapacakları şimdiden kolaylıklar dilerim. Bu videoların devamlılığı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.